Merhaba arkadaşlar. Emlak sitesi sayfamızın yapımına devam ediyoruz. Bu videomuz bölüm 3 tabii ki. Bu videoda ne yapacağız? Önce birinci videoda ne yapmıştık? Header ve footer kısımlarını düzelttik. İkinci bölümde ne yapmıştık arkadaşlar? İkinci bölümde alanları düzeltmiştik. Alanları Türkçeleştirdik. Hepsini işte eklenmesi gerekenler, çıkarılması gerekenler. Ben bu süreç içerisinde hepsini zaten Türkçeleştirdim. Bir de yani birkaç örnek alanlarda ekledim. Bu videoda kategori ve konumları yapacağız arkadaşlar. İlanlarımızın kategorisi olacak. Artı bir de konumları olacak. Yani nerede emlakçılık yapıyorsak, yani kiralıyorsak, satıyorsak, işte konut, arsa, iş yeri neyse artık bunların konumlarını paylaşmamız lazım. Bu videoda onları işleyeceğiz. Eğer vaktimiz yeterse biraz daha ek bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hemen konuyu yapalım, başlayalım. Lafı fazla uzatmayalım. İşlemlere geçelim arkadaşlar. İşlemlere geçmeden önce ne yapıyoruz tabii ki? WordPress kontrol panelindeyiz. Yani emlak sayfamızın kontrol panelindeyiz. Öyle diyeyim size. Gördüğünüz gibi gene başlangıç sayfamızda bu şekilde istatistikler karşımıza çıkıyor. İlanlar, ilan haritası, işte kullanım istatistikleri falan. O bu falan işte. Eklentiyle geliyor bunlar, biliyorsunuz tabii ki. Ana sayfamızda ben tabii ki bugün, yani bu videoda konum ve kategorileri sildim, temizledim. Sıfırdan ekleme yapacağımız için burada şurada gördüğünüz mesela reklam ilanında konum yok arkadaşlar, silindiği için. Buralarda da artık bir şekilde biz bunu alanda yapmıştık ama alanda yapmadan burada satılık neyse, daire ise daire, konutsa işte konut neyse onları belirteceğiz. Artık işte bunlar silindiği için şu an boş tabii ki. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben videoya başlarken, bu seriye başlarken 2-3 videoda tamamen bitiririz diye düşünüyordum ama oldukça detaylı gittiğimiz için, yani anlamadığınız bir kısım kalmaması için biraz detaylı gidiyorum. O yüzden de uzuyor biraz arkadaşlar. Ama sonuçta dediğim gibi siz bu emlak sayfasının tamamen kontrolünüzün altında bulunduracaksınız. Anlamadığınız bir kısım olmaması için uğraşıyorum bir yerde de. Yarım yamalak olmasın, onun için uğraşıyorum. Hatta konu açılmışken de söyleyeyim. Bu sıralarda YouTube'da falan, yani birkaç sosyal medyada görüyorum. Çok enteresan, işte 3 dakikada web sitesi, 5 dakikada web sitesi falan olayları çok dönmeye başladı. Yani evet, 3 dakikada 5 dakikada normal bir tane internet sitesi oluşturursunuz ama kontrolünüzün altında değilse zaten o siteyi siz kullanmıyorsunuz. Site sizi artık hakimiyeti altına alır. En ufak sorunda saç baş yolarsınız. Öyle diyeyim size. Yani öyle kolay değil bu iş. 3 dakikada 5 dakikada demoyu yüklersiniz, evet yaparsınız ama ya uzun hikaye, neyse. Biz konumuza dönelim. Şimdi kontrol panelimize geldik. Dediğim gibi ilk önce neyle başlayalım? Konumlar ve kategoriyle mi başlayalım? Kategoriyle başlayalım bence. Kategorilere gelelim. Tabii ben sildim kategorilerde. Hiçbir şey yok. Benim lokalde yaptığım sayfada bakın şimdi kategoriler nasıl oluşmuş. İşte ilan durumu dediğimiz kısım vardı, biliyorsunuz. Satılık, kiralık, günlük kiralık ve proje olarak 4 tane ilan durumu yaptık. Bunların altında mesela satılıkta konut, arsa, iş yeri, işte kiralıkta gene aynı şekilde, günlük kiralıkta yalnızca konut ve projede de altında alt kategori olarak düşünün bunları. İnşaat firması olarak yapmışım ben lokalde. Aynısını bu şekilde gene bizim webdeki yaptığımız sayfada yapacağız arkadaşlar. Hemen işlemlere geçelim. Burada şimdi şöyle bir şey var, bakın. Şu kısım önemli. Satılık olarak açtık değil mi? Açtık. Mesela satılıkta, konutta, eğer yapacağımız ilanda, ekleyeceğimiz ilanda konutu seçtiğiniz zaman, satılık konutu seçtiğiniz zaman, bakın şimdi örnek olarak veriyorum burada. Bakın burayı doldurduk. Satılığın altında, yani ana kategorisi satılık, alt kategorisi diye düşünün konut. Konutta İlanda görünür kısımlar, alanlar kısmını yaptık ya bir önceki videomuzda arkadaşlar. Bakın neden önemli? İşte burada farkı göreceksiniz şimdi olayı. Görünür alan, bunlar zaten standart hepsinde olacak. Kısa açıklama ve anahtar kelimeler. Genel bakışta işte ilanın mesela daire ise, mesela satılık daire ise buradan seçeceğimiz kısımlar olacak. Bunlar mesela bir projede de aynı alanlar çıkacak ama projede mesela bunlardan seçeceğimiz alan olmayabilir. Bakın çıkarabilirsiniz. Mesela bazı şeyleri çıkarabiliriz. İşte ne bileyim, iç detaylardan çıkaracağımız, buradan çıkarırsanız ilanı eklerken mesela orada farkı görürsünüz. Bu alanlar orada gözükmeyecek. O kadar, yani önemli. Alanlar kısmı önemli.
O yüzden dedim size, bir önceki videoda da üzerine durdum yani. Özellikle de durdum. Neden önemli diye. Şimdi kategoriler bu şekilde, hemen biz de kendi sitemizde yapalım. Satılıktan başlayalım şimdi. Kategori ekle diyelim. Evet, kök kategorimiz diyelim. Satılık diyelim. Bundan sonra buralar boş kalsın. Burada ikon, bu ikonun nerede çıktığını göremedim ben ama neyse. Geçtik. Buraya bir tane mesela şey ekleyebilirsiniz. Bir ikon ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu artık sayfayı neden ikon eklersiniz? Mesela haritada satılıkla ilgili mesela ikon farklı olabilir ya da ne bileyim konut eklersiniz. Yani yapılabilir bir sürü şey var aslında. Neyse, satılık dedik. Kaydet diyelim. Şimdi satılık. Hemen bir tane daha açalım. Gene bu sefer satılığın altında arkadaşlar bakın. Yani ana kategorinin altında konut, arsa, iş yeri olarak 3 tane oluşturmuşum. Gene biz de aynısını yapalım. Mesela satılık konut olsun. Herhangi bir şey yapmıyorum yine. Konut dedik. Arsa. Ha, bakın. İşte acele ettik. Bunu da gene satılın altına aldık. Bakın, gördünüz mü? Alanlar hemen geldi. Yani arsada mesela bir arsayı seçtiğiniz zaman satarken şunların ihtiyacınız olmayacak. Yani işte bulunduğu kat bunlar falan. Bunları da buradan yani otomatikman kaldırabilirsiniz. İlan eklerken size kolaylık olur açıkçası. Onun da bir testini yaparız zaten ileriki zamanda. Geldik gene kategoriler, arsa dedik. İş yeri diyelim şimdi. Konut, arsa. Değil mi? Konut, arsa, iş yeri. Evet. İş yeri. Gene satılık kategorisinin altında. İş yeri. Dedik. Bunu da kaydedelim. Tamam. Şimdi kiralık yapalım. Yeni bir ana kategori yapıyoruz. Kökte kalıyor gene, bakın kök kategori, yani ana kategori diyelim. Kiralık. Aynı şekilde gene konut. Tabii kök derseniz kökte çıkar o, direkt kiralığın altında. Böyle aceleye getirince tabii böyle oluyor. Yani olayın zaten mantığını anladığınız zaman siz kendinizde istediğiniz kadar kategori, ana kategori ve kategori, alt kategoriler oluşturursunuz. Konut dedik. Arsa diyelim. İş yeri diyelim. Şimdi satılık ve kiralık oldu. Yaptık bunları. Ne vardı? Günlük kiralık vardı. Değil mi? Evet, günlük kiralık. Günlük kiralıkta konut, yani kök gene olacak. Günlük kiralık diyelim. Ana kategorimiz günlük kiralık. Bunda da bir tek zaten konut olur arkadaşlar size. Yani başka bir şey, günlük kiralıkta iş yeri olmaz. Herhalde öyle düşünüyorum. İş yeri olmaz, arsa da olmaz. Yalnızca konut. Günlük kiralık da kategori günlük kiralık. Bunu da konut dedik. Bunu da kaydettik. Bir de projemiz vardı. Bu da projede işte şey düşünün. İnşası başlayacak olan, başlamış olan olabilir. Devam eden ama yani sıfır bitenler olabilir. İşte bitmiş olanlar demeyelim de ona. Bitmiş olanlara satılık olur zaten. Bitmemiş ama devam eden, inşaatı devam eden ya da başlayacak olanlara proje olarak bakalım. Kategori ekle diyelim yine. Ana kategorimiz proje. Onun da alt kategorisi inşaat firmaları diyelim. Yani tabii ben hepsi emlaktan bakıp oluşturdum bunları. Hatta biliyorsunuz bir Excel
şeyimiz vardı, tablomuz vardı mesela arkadaşlar, ilan durumu. Bunu da yine kategoride bu şekilde kullanıyoruz. Ondan sonra da işte ilan tipi olarak alt kategorileri mesela oluşturduk. Onlar nerede gözükecek? Şimdi şurada, burada mesela konumlar gözüküyor. Burada ilan tipi, yani durumu, ilan tipi konut mu değil mi, onlar gözükecek. Öyle diyeyim size. Bunu da hallettik. Tamam. Kategoriyle işimiz bitti aslında. Yani şöyle bitti. Aslında şöyle bir şey var. Yani biraz uzun sürecek bu iş. Ben de çok emlak işlerinden anlamadığım için bir yerde, mesela konut, satılık konutta girdiğiniz zaman bakın alanlar kısmında, burada neyi işte mesela, yani satılık konutlarda ne kullanılır ne kullanılmaz tam bilmiyorum ben de mesela. Yani o yüzden işte buradan kaldıracağınız kısım var mıdır yok mudur bilemiyorum. O yüzden size kalmış bir şey. Kaldırmazsınız mesela. Öyle diyeyim. Geçtik mesela, kaldırılabilecek ne var mesela? İş yerinden, mesela satılık iş yerinde iş yerinden mesela şeyi ne kaldırılabilir buradan? Yani mesela arsa tipi kaldırılsın. Konu tipi kaldırılsın. Mesela bunlar kaldırılabilir. Evet, doğru. Neydi? Satılık iş yeri. Konut tipi kaldırdık. Arsa tipi. Örnek olarak yapıyorum tabii ben bunu. İş yeri, oda ve salon sayısı kalksın. İşte başka ne var? Eşya durumu olabilir. Neyse işte başka ne var ki ya? Spor salonu demiş. İş yeri, donanım, mutfak, ısıtma, şömine kalksın. Sauna kalksın. Duşakabin kalksın. Buzdolabı kalksın. Ne bileyim işte. Teras meras filan. Çamaşır makinesi filan. Neyse, bunları örnek olarak yaptık. Kaldıralım. Kalktı. Bunları bir tane satılık iş yeri ilanı düzenlerken bakalım karşımıza çıkacak mı görürüz. Kategorilerde işimiz bitti. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Eğer anlamadığınız bir kısım varsa arkadaşlar kategorilerle ilgili, yorumlar kısmına yazın. Ben de bir incelerim, bakarım, hatta atladığımız bir şey var mı diye bakarız. Şimdi ne yapıyoruz? Kategoriler geçtik. Konumlara gelelim. Şimdi konumlar. Konumlar kısmı gene dediğim gibi, ben olan konumları, demo ile gelen konumlar tabii ki silindi. Ne yapıyoruz? Yeni konumlar ekliyoruz. Şimdi konum ekle diyoruz. Hatta bakın şurada da lokaldekinde hemen bakalım. Bakın bu şekilde. Biz de aynı şekilde yapacağız. İstanbul diyelim. Mesela İstanbul kaydettik. Burada şu var. Şimdi konum eklerken İstanbul'la ilgili bir resim olabilir. Hemen bakalım. Evet, İstanbul'la ilgili resmimiz varmış zaten. Hemen bir tane resim yükleyelim. İstanbul'la ilgili şunu alalım mesela. Evet, İstanbul'u aldık, kaydettik. Şimdi İstanbul'un altında ilçeler mesela olabilir. İlçeleri arkadaşlar aynı kategorideki gibi, bakın. Yine kategorideki gibi İstanbul'u seçiyoruz. Buradan da Kadıköy'ü alalım mesela. Kadıköy yapalım. Kadıköy, eğer Kadıköy ile ilgili bir resminiz varsa, Kadıköy'ün resmi varsa onu da ekleyebilirsiniz. Bende yok şu an. Kaydettik. Bir tane bu şekilde yapalım. Şimdi gene bir tane il daha ekleyelim. Bir ilimiz daha yapalım. Bir il daha gelsin. Ne diyelim? İzmir. İzmir olsun. Kaydedelim. Bir tane daha benim güzel memleketim Sivas diyelim. Kaydedelim. Olayı anladınız herhalde arkadaşlar, değil mi? Şimdi il ve altında aynı kategoride yaptığımız gibi alt, mesela semtler, Kadıköy ilçeleri olabilir bunlar. Bunun mesela Kadıköy'e bağlı mahalleler de olabilir. Gene aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Gider böyle, uzar gider yani öyle. Şu rakamla bakın, bu kategori numaraları önemli şeyler. Alan numaraları da önemli, kategori numaraları da önemli. İleriki zamanlarda bu karşımıza çok çıkacak, isteyecek bizden yani bir şeyler yaparken. Biz tabii İzmir ve Sivas'ın resimlerini eklemedik. Hemen onları da ekleyelim. İzmir dedik, İzmir aldık.
Kaydedelim. Bir de Sivas'ız. Değil mi? Sivas. 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 Sivas'ta tamam. Çifte minare gök medrese. Konumlarda işimiz bitti. Ne yaptık? Kategorileri yaptık. Konumları yaptık arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bir ilan olan ilanlardan, hatta ana sayfadaki şu mesela 3 ilanları da bir konum ekleyelim. Bir şeyler yapalım. Değil mi? İlanlara geldik. Ne vardı? Antik Deniz. Şunu ilk önce şununla başlayalım mesela. Düzenli girdik. Şimdi burada İstanbul'da Beşiktaş semtindeymiş. Kategorimiz ne olsun bu arkadaşlar? Satılık mı olsun? Satılık olsun. Mesela satılığın içinde konut olsun. Konum da İstanbul olsun. Beşiktaş dedik, Kadıköy dedik ama neyse Beşiktaş. Buna da Kadıköy seçelim. Şimdi bakalım, aşağı doğru indik. Satılık, konut. Evet. Aslında alanlarda da yapmışız bunu. Bakın konut demişiz. Böyle güzel. Konut demişiz. Şöyle yapalım. Hatta bunu kaldıralım bakalım ne olacak. Burada kategoriyi satılık konut olarak yapmıştık ya. Böyle deneyelim. Konut tipi villa. Geçtik, buralarda kira fiyatı yok. Satılık dedik. Brüt işte 80. Bunlar tamam. Giriş katı şu bu. Beşiktaş bu tamam. Buradan bunlar kalsın. Full. Resimlerimiz burada. Buraya mesela proje resimleri falan da eklenebilir aslında. Yani eğer işte daire ise ya da bina ise binanın proje resmi varsa falan o çizimler de eklenebilir. Güzel bir bilgi olur aslında o da. Onu da yaptık. Kaydettik. Bakın zaten buraya adresi girdiğiniz zaman otomatikman map'ta direkt işaretliyor buraya arkadaşlar. Bakın İstanbul, yaklaş. Beşiktaş Yıldız, işte aynen Yıldız Parkı dedik. Şimdi bakalım sayfada nasıl, yani ilanda nasıl gözükecek? Satılık işte İstanbul Kadıköy dedik, evet. Satılık villa. Şimdi bu villa nereden çıktı arkadaşlar, bakalım. Satılık konut villa, konut tipi mesela bunu müstakil ev diyelim. Tekrar yenileyelim. Satılık müstakil ev. Bu şekilde yani gözükecek. İlanlarda bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Zaten şimdi ayrıyetten arama kısmı var. Arama kısmını falan da değiştirebiliriz baktığınız zaman. Ama dediğim gibi İstanbul Kadıköy dedik. Bakın satılık müstakil ev. Şimdi şunları da bir değiştirelim. Hem değişik olsun. Bu tamam. Bunu geçtik. Şimdi bu Kingston muydu? Kingston House demiş. Tamam, bunu da değiştirelim. Buna da şu eve bir bakalım nasıl bir şeymiş. Güzel. Buna da mesela ne diyelim? Buzdağı villa. Yani Buzdağı bahçeli ev diyelim. Salla gitsin bir şeyler. Bunu da şimdi adresi İzmir diyelim. Buna da İzmir'den bir adres alalım. İzmir, şunu alalım bakalım. Kopyaladık. Adresimiz. Bakın gördüğünüz direkt hemen harita kendi şey yapıyor. Kategori, buna da kiralık diyelim arkadaşlar. Kiralık konut olsun bu da. Kategoriler, pardon ne oldu? Kiralık burayı seçiyoruz. Daha fazla kategori konut seçtik. İzmir dedik. Buradan mesela emlakçılarınız varsa arkadaşlar, çalışan emlakçılarınız,
onları buradan seçebiliyorsunuz. Bakın sorumlu emlakçılar. Öyle bir şey var ki. Ya da kendi isminizi yazarsınız. Kendiniz resmini işte ismini yaparsınız koyarsınız. O da olur. Geçtik. Tamam buralar doldu mu oldu falan diyelim. İlan durumu kiralıktı. Konuttu. Evet. Konut tipi villa olsun bu da. Arsa tipi yok. İş yeri tipi yok. Tamam 2015 bilmem ne falan. Kiralık demiştik. Bakın şimdi satış fiyatı bu. Satış fiyatını kaldırdık arkadaşlar. Kira fiyatı 349. Buna da 5000 diyelim. 50.000 diyelim. Diyelim. Tamam geçtik. Isınma tipi klima diyelim. Kat sayısı 3 katlı. Şunları tabii dolduralım. 5+1 banyo. Bunları da doldurduk. Buraya işte konumla ilgili eğer tam adresi hepsini biliyorsanız onları da yazabilirsiniz isterseniz. Burada mesela işte donanımlı şömine var, o var, bu var. Hepsini işaretleyin arkadaşlar. İşte ne varsa ne yoksa varsa işaretleyin. Dış mekan, havuz var, garajı var, o var, bu var. Şöyle yaptık tamam. Bu da işte mesafeler, sahile, otobüs durağına bilmem ne filan. Bunlar dedim bunlar hep alan kısmı ile ilgiliydi arkadaşlar. Onu da kaydedelim. Bakalım ilanımızın şekline. Kiralık villa. İzmir'de kiralık villa. Buzdağı bahçeli. Brüt 90 metrekare banyo sayısı. Şu kısım bunlar peki nereden değişiyor diye sorabilirsiniz arkadaşlar tabii ki. Bu arama formu olarak düşünün bunu. Arama formu aslında bir tane şunu da yapalım da ondan sonra arama formuna geçelim bence. Satılık dedik, kiralık dedik. Ne vardı? Satılık, kiralık, günlük vardı. Günlük kiralık bir de proje. Bunu da proje, şunu da proje mi yapalım? Proje yapalım. Bir tane de proje yapalım. Ondan sonra da bu sol tarafta işte arama formu ve sonuç kartı diyor mesela. Oralardan değişiklik yapacağız arkadaşlar. IC apartman buzla neymiş? Şey diyelim ona da. Ne diyelim buna ya? Gündoğan projesi. Salla gitsin projesi dedik. Buna da lüks daire diyelim. Adres alalım. Bir adres alalım. Sivas'tan aldık. Tamam. Adresimizi ekleyelim. Sivas'ımıza gitti. Şimdi proje aldık. İnşaat firmaları dedik. İnşaat firmaları ile ilgili bir alan açtık mı biz? Açmadık herhalde. Ha işte inşaat firmaları. Burada inşaat firmasını aslında bildirim yazmak lazım bir yerde. Baktığınız zaman. Yani önceden işte bu alanlar yaparken inşaat firması alanın ismini yani projeyi belirtebiliriz aslında. Proje ismi yani neyse projenin şeyi yapan kimse o olabilir. Böyle bir şey olabilir ya da açıklamalarda ya da başlıkta yazacaksınız. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Olabilir. Yani neden olmasın. Ne yaptık? Buna dedik proje kategori inşaat firması konut tipi mesela rezidans diyelim. Salla gitsin. Arsa değil, iş yeri değil. İşte 2023 diyelim buna da. Satış fiyatı bu kadar olsun. Bakın burada şey çıkmadı görüyor musunuz? Şimdi fark ettim. Fiyat var. Bak satılıklarda fiyat gözüküyor ama kirada fiyat gözükmüyor. Onun nedeni de işte arama ve sonuçlarla ilgili. Onu göstereceğim birazdan. Şimdi ısınma tipi bunları da arkadaşlar işte ya neyse dolduralım hadi. Şöyle bahçe bilmem ne çarçut. Şöyle yapalım. Eşyalı, eşyasız, uygun değil, şudur, budur. Tamam. İşte bunlar olsun. Şunlar olsun, bu olsun.
Checkbox dediğimiz olay işte. Tamam, bu da böyle olsun. Kaydedelim. O da en azından şu üçü konumlarını yapmış olduk. Proje Restance dedik. 75 bin lira. Çok ucuz ya. Değil mi? Evet. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi kategori ve konumlarla ilgili olayı çözdük. Anlaşılmayan bir kısım yoktur umarım. Hemen şuradaki olaya geçelim. Şimdi konumlar, kategorileri geçtik. Arama formuna gelelim şimdi. Arama formu. Şimdi demo ile birlikte bu şekilde geldi bize tabii ki. Arama formu. Bunun ismini değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Alanları bakın yazıyor burada. Sürükle ve bırak oluşturucu. Şimdi şurada gördüğünüz kısım bakın. Aramada bu arama formu şu arkadaşlar. Şu kısım. Arama formu dediği. Bunu buradan mesela bakın şömine, wifi bilmem ne, cartçut plan demiş. Yani hangi kriterlere göre aratmak istiyorsanız mesela yani şunu çamaşır makinesi yani yok. Çamaşır makinesi neydi? Checkbox demişiz. Şeydeydi o. İç detaydaydı. Değil mi? Orada bir yerdeydi. İşte ne var? Yani şu çamaşırı çıkardık. Wi-Fi'yi de çıkaralım. Onu da çıkardık. Buzdolabını da çıkaralım. Tamam. Arama, lokasyon, kategoriler. Ondan sonra satış fiyatı. Gene bakın gene alanlarla ilgili bu olayda bakın. Yani oluşturduğumuz alanlarla alakalı bir şey. Şimdi şunu bir aşağıdan kaydedelim. Arama formuna bir gidelim. Şurayı bir yenileyelim. Abi keşke bir temizleyelim de. Bakın. Wi-Fi vardı, çamaşır makinesi vardı, şömine vardı falan. Onlar gitti. Yalnızca bir fiyat skalası var burada şu an. Görüyorsunuz alt kısımda. Şimdi buraya mesela arama kriterinizle ilgili ne ekleyebiliriz? Buraya mesela şey eklenebilir. İlan durumu mesela ne diyor? Tüm konumlar var, tamam. Kategoriler var, satılık. Tamam, burada aslında ilan durumu falan var. Yani başka bir şey ekleyebiliriz oraya. Satış fiyatı ne eklenebilir ki ya? Bilmiyorum, ben de yani şey yapamadım. Oraya başka bir şey eklenebilir. Arsa tipi, bina, konut tipi, iş yeri, kira fiyatı. Zaten fiyat skalası var orada. Ya da eklemezsiniz yani. Ne bileyim. Şunu eklemezsiniz de size kalmış. Satış fiyatı. Arama tipi. Şuna bakalım. Bu şekilde minimum max ne oluyormuş? Ona bir bakalım. Şöyle bir daha yenileyelim bakalım. Öyle mesela aynen 0'la 1000 yani çünkü şey var burada mesela satılık kiralık dediğiniz zaman mesela şöyle bir aratalım. Ne oluyor? O arada sonuç bulamadı. Tabii yani ilanları değiştirmediğimiz zaman böyle bir sıkıntı olur. Onları düzelteceğiz. Bunu en sona bırakalım bence. Bu arama formunu en sona bırakalım. Şeye geçelim. Sonuç kartına geçelim şimdi. Arkadaşlar sonuç kartı şu. Yani bu sonuç kartı aslında İstanbul Kadıköy işte bakın şimdi İstanbul lokasyon kısmı yani şu kısım bakın lokasyon şurası bu kısım ilan durumu resim alt üstü altı demiştik konut tipi mesela
Şu satılık, konut tipi bu zaten. İlan durumu bu, konut tipi bu. Başlık bölümü demiş. Post-it'le işte bilmem ne. İsim yani şu kısım. İşte açıklama kısmı. Burada işte bakın şimdi bulunduğu kat. Burada mesela buraya yani şey yapabiliriz. Mesela buraya ne eklenebilir? 180 metrekare. Mesela hepsine bir bakalım ya, ne yazıyor burada? Telefonu göster demiş. Mesela telefonu göster derken neyin telefonunu gösteriyor o? Bakalım. İlanı verenin telefonunu gösteriyor bu. Mesela. Öyle bir şey yapmışlar. Yani. Onun haricinde sayfada bir şey yok mu ya? Yani iyi reklamda 1+2 bilmem ne filan. Ekstra bir şey. Tamam, metrekare evet var. Şey olabilir aslında. Şu bulunduğu katı neredeydi bu? Şuraya geçelim. Bulunduğu kat geç. Banyo sayısı. Onu da geç. Brüt. Buraya şimdi zaten satış fiyatı, bir de kira fiyatını alacağız arkadaşlar. Şuraya bakın. Eğer satılıkta zaten kira fiyatını boş bırakıyoruz. Yani seçmiyoruz, yazmıyoruz oraya ya. Kirada da satış fiyatı boş bıraktığınız zaman kira fiyatını yazdığınız için direkt kira fiyatını göstermesi lazım. Şimdi bakın bir deneyelim. Kira fiyatını da aldık. Satış fiyatı ve kira fiyatı. Şimdi şuraya gidelim. Burada bakın bunu kiralıktı bu. Bakalım kira fiyatı geliyor mu? Yenileyelim sayfayı, yenileyelim. Ay. Evet, şöyle bir temizleyelim. Kira fiyatı bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bakın onu da oraya aldığınız zaman kira fiyatı. Şimdi brüt 80 metrekare, 90 metrekare. Buraya mesela şey yapabiliriz. Konut tipini işte buraya mesela villa demişiz. Buraya ne alabiliriz ki ya? Şuraya. Buraya arkadaşlar şey alalım ya. Ne alalım? Oda sayısını alalım. Eğer mesela genellikle ilanlarımızda projeden çok ne olabilir? Konut tarzı olabilir mesela. Konut olabilir. Hatta neti de alabiliriz şuraya. Net de alabiliriz. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Artı bir de şunu alalım. Şöyle bir şey yapalım. Bir öyle bir deneyelim, yoksa neti kaldırırız. Kaydedelim, bir daha bakalım. Sayfayı bir yenileyelim. Bu şekilde gerçi ama burası da çok uzun oluyor, gözükmüyor. Evet. Ya da neti kaldırıp bir tek şöyle yapalım o zaman. Bunu aldık. Bakalım bu şekilde yapalım. Kaydetmedik mi? Kaydedilmiş. Evet. Keşi bir temizleyelim. Bu şekilde oda ve salon sayısı 5+1, 3+1 bilmem ne filan gösterebilirsiniz, artık size kalmış. Şimdi ne yaptık? Tamam, geçelim şöyle. Arkadaşlar videoda bu 3. bölüm oldu tabii ki. Yani emlak sayfamızın 3. bölümü, kategori ve konumları yaptık. Bundan sonra da zaten bir de şeyi de gösterdim aslında. Yani arama kısmını da gösterdim. Arama yani formunun işte nasıl gözükeceği şeklinde. Burada onu da gösterdim. Artık ayarlarda çok fazla bir şeyimiz kalmadı hemen hemen. İlan eklemeye ve onları yaparız bir sonraki videoda ve artı sayfanın ayarlarını yapalım artık. Sayfamızda neler işte o düzeltmeleri yapalım. Gösterilecek kısımlar, işte menü kısımlarını falan biraz onları düzeltmeye başlayalım. Biraz otursun. En azından ana sayfamızı biraz düzeltelim. Şeklini değiştirelim. 4. videomuzda onu yaparız. Artık 5 olur mu bilemiyorum. Çünkü ben söyledikçe farklı şeyler oluyor. Bu videoda çünkü bayağı bir uzadı gene. O yüzden çok fazla da uzamasın. Dediğim gibi lütfen bu videoyu seyrediyorsanız 1. ve 2. bölümü muhakkak seyredin arkadaşlar. Alanlar kısmı ve header ve footer kısmı
kısımlarının özelleştirilmesi, o alan, yani o videoları da seyredin ki bu video daha da sizi pekiştirsin. Muhakkak seyredin yani onları. Tahminimce işte 1 ya da 2 video sonra da tamamen sayfamız bitmiş olur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşelim bence. Devam edeceğiz gene çalışmalarımızda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.